Şimdi bugün bahsedeceğimiz konu yurt dışında yaşayan insanların kalma ve dönme motivasyonları. Tamam. Yani kim kalıyor? Kim gidiyor? Kim gidiyor? Kim gitme planı yapıyor? Kim niye gitme planı yapıyor? Evet. Ya da kim niye kalmakta bu kadar ısrar ediyor? Evet. Mesela buna bir giriş olarak şundan bahsedebiliriz. Bu yurt dışına yani genel olarak gördüğüm şeylerden biri. Videolarda işte bu Almanya ile ilgili işte Avrupa'daki göçmenlerin Hı hı. işte göçmenlik videolarına yaptığı yorumlara baktığın zaman Türklerin onların videolarına yaptığı yorumlara baktığı zaman mesela adam Avrupa'yı eleştiriyor. Hı hı. Avrupa'nın sistemini eleştiriyor Evet. falan. Klasik gördüğün bir şey var. Şey diyorlar, beğenmiyorsan dön o zaman. Evet. Vermiyorsan Yani dön kardeşim. bu çok enteresan bir şey. Çıkar telefonunu. Ya evet. Şimdi bunun nedenini ben kısaca anlatmak istiyorum. Hı hı. Şimdi Türkiye'de yaşayan insanların temel motivasyonu hayatta kalmak şu anda. Evet. Yani Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki en alt grup. Evet. Yani BİM'den alışveriş yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Ve yani asgari Yani ücretle asgari BİM'e ücret- gittiğinde güler yüzle çıkabiliyor muyum? Asgari ücretin Makro Center'a mı yetiyor? BİM'e mi yetiyor? Yoksa Bu. A101'de kasiyer Bu. mi bekliyorum? Tamam, Gibi. bu insanların mutlu olma sebebi olarak algılanıyor Türkiye'de. Evet, maalesef Ama öyle bir durum var, evet. Ama herkes Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en alt, piramidin alt grubunda yaşamak zorunda değil. Değil. Avrupa'da yaşayan insanlar tabii ki yani gıda olarak, belli temel ihtiyaçlar olarak bu tip şeyleri aşmış insanlar. Tabii. Ama yani bir insanın gerçekten mutlu olabilmesi için sadece bu mu gerekli? Yani bu yeterli bir ölçüt müdür? Bence değildir. Şimdi ben o konuda şöyle düşünüyorum. İnsanların hayatlarında belli yaşlarda, belli işlerde belli standartları var. Evet. Mesela bu piyango çıkan bir insan gibi düşün. Adam fakir. Evet. Fas fakir. Mesela. Genetik fakir. Gibi. Ruhen, manen DNA. gibi. Manen fakir adam. Evet. Ve bu adama piyangodan bilet çıktığında hemen işte memleketten Gider. 5 tane arsayı kapatayım diyor mesela. Evet, Şimdi evet. bu adamın bunu almaya gücü yok ama para olunca oluyor. Yani artık o adam piyango bileti çıkmadan önceki adam değil. Değil, evet. O gün onu kaybetse Oradan de aşmış değil. yani. Onu artık öyle bir problemleri yok. Onun için artık öyle bir problem değil. Değil. Bu senin söylediğin bence tam olarak böyle piyangosal bir durum değil ama senin standartların değişti. Değişti, evet. Yani bu lise döneminde sürekli öğretmenlerle kavga eden birisindir. Evet. Üniversite döneminde anarşizmi seven bir insansındır veya Tipik. biraz daha sosyalist gözüken bir insansındır. Ultra kapitalist olur çıkarsın. Gibi. Daha sonrasında üniversite biter, iş hayatına girersin. İş hayatındaki kazanımlarınla neyi alabiliyorsun? Evet. Ona göre senin eleştirel kapasiten artar. Bir de bütün bunun yanında kendini ayırıp bütün topluma dışarıdan bakabilen bir bireymişsin. Evet. Bu da önemli. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman zaten az çok ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi adam var. Adam Kadıköy'de yaşıyor. Adam Kadıköy'de yaşıyor atıyorum. O da olabilir. Ya Kadıköy'de yaşayan. Beşiktaş'ta, Fulya'da da İyi olabilir. bir standardı var. Bayağı iyi. Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'ya gidince mutlu olmayabilir yani. Çünkü adamın zaten belli bir standardı var. Aynen öyle. Ama öbür tarafta Esenyurt'ta adam yaşıyor. Şimdi yani, bu aslında komşuları Senegalli. Şimdi Esenyurt'takini Kadıköy'dekinden kötü yapmaz bu. Yapmaz ama yaşam standardı farklı. Yaşam standardı farklı. Bunun en güzel örneği şu. Bir tane E5'in üzerinde bir köprü var. Bu köprünün bu tarafı Ataköy, bu tarafı Şirinevler. Evet. Şimdi buradaki adam turist olarak gider Berlin'e, birasını içer hafta sonunda döner. Buradaki adam Berlin'e bir kere giderse pasaportu yırtar, ben dönmeyeyim de diyebilir. Kesinlikle. Ya ben Şimdi bu insanların bakışıyla farklı. Bak, aynı şehirde büyümüşler. Ama aynı toplumsal şeyi olguyla karşılanmamışlar veya topluma aynı şeyi verememişler. Evet. Dolayısıyla bunu iyi biri birinden daha az değerli anlamına gelmiyor. Yani kendini öyle görüyor zaten. Sorun o. Evet. Aslında o ondan daha değersiz değil.
Ama işte o Şinever Ataköy olarak söyleyeyim. Şinever'deki adam beğenmiyorsan dön o zaman diyor. Etiler armutu da Biliyoruz olabilir. yani. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani gerçekten bunu yersiz bir eleştiri olarak görüyorum. Aynen öyle. Yani şimdi sen yurt dışında yaşıyorsun. Tamam, geldin. Nereden geldiğin önemli değil. Vergi veriyor musun? Okey. Evet. Çalışıyor musun? Evet. Ülkenin ekonomisine katkıda bulunuyor musun? Ya hiç eleştirmeyecek misin Almanya'yı? Yani bu şey Yani- mantığıyla bakılamaz. Yani. Türkiye'de zaten ufacık- eleştirdiğin insana dönüşürsün. Sağlık sistemini eleştirdin Kanada. Dön, beğenmiyorsan dön o zaman. Abi diyorum ya, Yani- Türkiye'de aslında bakarsan eleştirdiğin mantıktaki profil neyse sen Yani. ona dönüşürsün eleştirmezsen. Evet. Eleştirmek zorundayım ben. Ben zorunda Ayrıca hissederim eleştirmek kendimi. toplumu da yani Toplumu geliştiren bir şey. Aynen öyle. O yüzden diyorum. Hiçbir rahatsızlık hissetmiyorsan, Yani eleştirmezsen kim neyi düzeltecek? zaten işte onun literatürü Kötü bir şey değil yani bu. Değil tabii ki. Değil Onun yani. literatürdeki adı zaten işte Şükür Sendikası. Bu zaten sen Şükür Sendikası'na Yani. mı mensupsun? Yoksa daha iyi olabilmesi için konuşmaya, her seferinde daha çok anlatmaya devam mı ediyorsun? Kesinlikle. Konu bu. Yoksa en basiti, birçok konuda misal veriyorum. %75, %80 oranında aynı şeyleri düşünen insanlarız biz seninle. Evet. Ne yapacağız? Biz o zaman konuşmamıza gerek yok. Biz zaten seninle anlaşmışız. Yani ne bu, modül ayrılsın, ben başka arkadaşlar mı bulayım? Böyle olur mu? Tabii ki Evet. konuşacağız daha iyiye gitmek için. Bu toplum olarak da geçerli. Kesinlikle. Yani bu konuda bence netleştirdiğimizi düşünüyorum bu Hı hı. konuyu. Şeyden bahsetmek istiyorum. Yani kim yurt dışında kalıyor? Kalan tiplerin profilleri ve kişiliksel özellikleri. Hı hı. Ve kim yurt dışında yani yaşamak istemiyor ve dönme kararı alıyor. Yani senin aklına gelen Var. en temel özellik, yani baktığın zaman insanlara. Evet. Yani dönen insanların şöyle özellikleri var, kalan insanların şöyle özellikleri var diyebilir misin? Diyebilirim. Ne geliyor spesifik mesela? böyle nokta atışı da yapabilirim. Hadi bir iki tane bir şey Ama söyle. kalp kırarım. Şimdi şöyle. İsim söylemedi, isim vermediğin sürece problem yok. İsim vermem de ondan çok olur. Boş ver. Ya şimdi şöyle bir durum var. Yurt dışına çıkma. Sadece Kanada üzerine demiyorum bunu. Yurt dışına şov için mi çıkıyorsun? Şov içinden kastım şu. Ya ben artık Türkiye'de tamam ya biraz yani bilmiyorum kendimi açmak istiyorum, yurt dışına çıkmak. Abi niye? Bir sebebin yok ki senin. Senin derdin farklı olmaya çalışmak demek ki. Şimdi o insan dönüyor abi geri. %100 Ama dönüyor. onun standardı iyi zaten Türkiye'de. Tamam, zaten o yüzden dönüyor. Yani İşte o yüzden diyorum standartı çok iyi. Ataköylüler dönüyor yani. Döner. İmkanı yok kalmaz. Benim de öyle arkadaşlarım var. Ataköy'deki adam dönmese de bak gör bu videonun altına İspanya'ya adam gider. der. Adam İspanya'ya der gider. şimdi bu videonun altına der ki yo ben Ataköy'deydim dönmedim Yani. Amerika'dayım. Dönmedin de Ataköy'de evin vardır senin hala. Aynen. Yapmışsındır yatırımını. Yani yeme bizi. Aynen. Anladın mı? Böyle insan var. Adamın her şeyi yerli yerinde. Evet. Sırf yurt dışına çıkmak için çıkıyor. Sırf Evet. çıkmak için. Evet. Abi sen kendi toplumsal bir uyumluluğun var. Evet. O uyumluluğu burada yakalayamazsın. Sana burada Çok yeniden başlaman lazım. burada Kanadalı bir insan bir Zor. bakar, bak Zor. bir bakış atar sana, oturur ağlarsın. Yani o kadar mı aşağıdayım ben dersin. Ben kendi adıma söyleyeyim. Evet. Kim dönüyor, kim dönmüyor. Ben dönmüyorum. Yani Benim dönme gibi bir niyetim de yok. Şundan dolayı yok. Çünkü ben Kanada'da yaşamak istiyorum diye kendime biçtiğim bütün yolların tamamında haklı çıktım. Hı hı. Yani hiç yanılmadım. Şunu kendime şey yapamam. Kötü bir yön gibi gösteremem. Ama işte geldin ama maddi sorun yaşadın. Abi ülke değiştiren herkes bir sorun yaşar. Yani Evet. yaşamıyorsa şanslıdır. Boşu boşuna ağlamasın Evet. sağda solda. Ben böyle görüyorum. Bu insanlar dönmez. Kişisel olarak iyi araştırmış, motivasyonel olarak iyi bir şekilde odaklanmışsa, güçlükleri göze almış insanlar. aynen göze almışsa Evet. dönmez. Evet. Benim şöyle bir şeyim var. Yani bu genel olarak bir tespit. İşte bu Nedir? ayrıca yani beğenmiyorsan dön o zamana karşılıkta bir şey. Reaksiyon. Yani şimdi şöyle düşünüyorlar. Adamın sanki bankada 10 milyon doları var, 20 milyon doları var Evet. ve tercihi şuydu. Her şeyi eledi. Evet. İspanya Malaga'da bir malikane mi Evet. yoksa Kanada'da mı yaşamak? Ve Kanada'yı seçti. Böyle bir şey yok. Veya Aynen. Almanya'yı seçti. Hı. Ya kimse durup dururken böyle bir karar almıyor. İnsanlar Tabii ki. mevcut ihtiyaçları, yani mevcut opsiyonların arasında
en iyi olanı seçiyor. Tabii Kendisi için en iyi tabii olanı ki bu arada. bu onlara göre hala Türkiye'den iyi olduğu için orada kalmayı yapıyor. Kesinlikle. Yani tercih ediyor. Ama yani şunu söylemeye istersen, bu sende de gözlemlediğim ve buradaki genelde başarılı olan insanlarda da gözlemlediğim kişisel bir özellik. Bence yurt dışında yaşamak için en gerekli özellik yılmazlık. Diyorsun. Yani sıkıntılarla nasıl başa çıkıyorsun? Çünkü buraya geldiğinde tek başına yaşamanın insana verdiği bir ağırlık var. Sen ne yaparsan yap, yani ne olursan ol, Türkiye'de çok başarılı bir insan olabilirsin. İnsanlar senin önünde el pençe divan olabilir. Aynen. Profesör olabilirsin. Burada dış kapının mandalı olarak başlıyorsun işe. Ve senin çok ciddi bir öz saygın olmalı. Kendinle ilgili değerlerinin çok belirgin güçlü ve güçlü olmalı ve sıkıntılar karşısındaki reaksiyonun her zaman pozitif olmalı. En azından yani, %51 oranında pozitif olabilmeli. Kolay demoralize olmayan insanlar. Kendime birazcık şey yapayım. Kolay demoralize olmayan insanlar genelde başarılı oluyorlar. Rahatlatmaya çalışayım çünkü tamamen pozitif bakamazdım hiçbir konuya. Çünkü gerçekten kendi yaşamımda gerçekten sefalet olarak ben onu birebir gördüğüm için anları yaşadım. Özellikle senin evden çıktığın dönemle benim eşim ve kızımın geldiği dönem arasında bir buçuk aylık bir sürem var benim. Evet. Mayıs 2022 ortasıyla Haziran sonunda geldi eşim ve kızım buraya. O 1,5 ay, o Haziran ayı buna ayrı bir yayın yapalım. O 1,5 ayım roman da olur. Yani sen şimdi mesela senin çocuğun var ve çocuğun yeni doğmuştu Türkiye'deyken ve o oradayken geldim. Burada 1,5-2 sene boyunca çocuğunu görmedim yani. Yeni doğmuş çocuğumu 1,5 sene zor bir şey. görmedim. Bu benim anlayabileceğim bir şey değil ama yani sonuçta senin kafayı yememen. Ben yemiş olabilirim bu arada. Şunu söylemek belki de bu kafayı yemiş senin yerinde olup da yani gemileri ekip dönen çok adam olurdu. Çok var, evet. Ama sen bunu yapmamayı tercih ettin. Demek ki mental olarak bir ciddi anlamda hazırdım ama ben. Hazırsın. Yani psikolojik olarak kendini çok iyi hazırlamış durumdasın. Bence bu aslında benim de isteyerek öğrendiğim bir şey değil. Mecburiyetten öğrendiğim bir şey. Bu yurt dışında yaşamanın insana verdiği bence bir şey. Yani güçlü olan kazanıyor. Kesinlikle. Her anlamda. Her anlamda. Fiziksel değil, psikolojik güç. Evet. Yani her anlamda psikolojik güç. Bu şöyle, insanlar böyle yaşamda maddi güç vesaire falan diye çok böyle üst şeyden bakarlar ya, hani böyle olması lazım. Özellikle de erkek tarafında hani bayağı bir kuvvetli olman lazım. Mücadelede maddi gücün hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Yani sıfır. Mücadelede sadece manen güçlü olman lazım. Manenden kastım hani manevi duygularından değil. İçinde güçlü olman lazım. Gerçekten kararlı olman lazım. Bir şey geldiğinde böyle vurduğu zaman bir şey, çünkü gerçekten çok sağlam tokatlar yemişliğim var burada. Özellikle Kanada'da iyi tokat yedim yani. O yediğin tokatlarda bu tokat normal bir tokat. Kalk, devam et. Bunu diyebilmek gerçekten zor. Çok zor. Gerçekten zor. Çok zor. Bunu anlatabilmek de zor. Bunu anlattığın zaman Türkiye'deki birisi şunu diyebiliyor. Ya arkadaşım, bizim burada yediğimiz tokatın altta hesabı yok. Evet, doğru söylüyorsun. Zaten ben aynı tokatları orada yedim. Yani senin Türkiye'de yediğin tokatı ben orada yedim zaten. Sonra buraya geldim, bir de üzerine yedim aslında. Ya şimdi yani şöyle bir şey. Onu ikna edemiyorsun. O şöyle görüyor. Şimdi bu videoya bakan adam der ki ya arkadaş, adam evinin bahçesinde oturmuş sırça köşkünden laf anlatıyor. Demez şunu. Yani o dediğim noktaya nereden geçip oturdu demez. Demeyecektir. Demesin de zaten. Önemli değil kendi adıma. Ama ben kendim veya sen kendin ne yaşadığımızı biliyoruz anlamında. Şimdi şu duyguyla barış içinde olmak çok zor. Yani sen çok iyi bir kariyere sahipsin. Belli bir standardın oluşmuş. Geliyorsun buraya. Hiç kimsenin umurunda değilsin. Yani sen bayağı değilsin. Hiç kimsenin umurunda değilsin. Ve sana hiç kimse, yani hani seni hiç kimse pohpohlamıyor, senin hiç kimse değerlerini, ne bileyim kariyerini, bilmem neyini, hiçbir şeyini göz önünde bulundurmuyor. Sen gayet sıradan bir adam haline geliyorsun. Bu çok moral bozucu. Bir de üzerine sınıflandırılıyorsun. Sınıflandırılıyorsun. Yani senin
ülkenle ilgili, kişiliğinle ilgili Atı çok tutuyorlar. genellemeler yapıyorlar. Ve bunu Öyle yapan böyle değil. insanlar da Öyle işin böyle değil. kötüsü. Yani senin verdiğin hayat mücadelesinin onda birini vermemiş insanlar sana Aynen öyle. küçümseyici gözle bakıyorlar. Neden? Evet. Yani anne ve babaları onları burada doğurduğu için. Kesinlikle. Yani çok enteresan. Bunlar da senin iç dünyanda çok net bir şekilde savaşman lazım. Evet. Rasyonel bir şekilde bir kendini güçlü tutabilmen gerekiyor. Yurt dışında yaşayınca aslında bu toplumsal normların da ne kadar yetersiz olduğunu anlıyorsun. Evet. Yani nasıl bizim toplumda bireye özgüven aşılanmıyor. Bizim toplumda bireye itaat aşılanıyor. Yani su küçüğün söz büyüğün yani. Evet. Yani en rezil örneği bu. Aynen öyle. Yani çocuğa konuşmayı öğretmiyorsun. Hı hı. Biz üniversitedeyken mesela profesörler böyle tanrı gibi bir şeydi. Yani bir tane yabancı bir hoca vardı, John Freely diye, vefat etti. Amerikalı, çok iyi bir hocaydı. Hı hı. Ben bir gün ona "How do you do sir?" dedim. İşte Yeni öğrendiğin dönemler. Adam bana dedi ki, ya dedi, sen bana niye böyle şeyler söylüyorsun? How do you do kimse demez dedi yani İngilizce. How do you, hani ben saygılı olmaya çalışıyorum. Evet. Yani. Çünkü Hani onu sir öğrettiler demeye sana. çalışıyorum falan Evet. filan. Ya bunu ben hiçbir türlü anlayamadım yani. Ben yurt dışındayken de, Amerika'dayken de hocalar bana Jack de diyor. Yani adamın adı Jack, ben sana Jack diyemem yani. Diyemem. Diyemem. Çünkü öyle Yani, benim genetik kodumda aynen. yok o. Yani Türkiye'de bunu yapsan Evet. adama çok sıkıntı çıkarırlar. Evet. Hani çünkü bir ego üzerine kurulu Evet. Şeyler var. Piramitsel durum çok fazla var. Şimdi sen onu her konuda oradan piramit var. o kutudan çıkamıyorsun. Oradan geliyorsun, bakıyorsun. Sen çok saygılısın. Evet. Hı hı. Yani herkese söz vermek istiyorsun. Evet. Ama bakıyorsun yani adam çöpçü, kendini geri dönüşüm uzmanı olarak tanıtıyor. Evet. Yani çok ciddi bir marketing var. Evet. Tamam mı? Ve sen orada geride kalıyorsun. Hı hı. Ve diyorsun ki yani bir yerden sonra, eğer diyebilirsen, Hı hı. ya benim bu kadar yeteneklerim var. Hı hı. Bu kadar vasat adamlar kendilerini inanılmaz bir şekilde pazarlayıp belli bir yerlere geliyorlar. Hı hı. Kişisel iletişimlerini ve özgüvenlerini kullanarak. Ben de bunun için bir çaba sarf etmeliyim. Hı hı. Mücadelesine giriyorsun. Ama Evet. bu yani genel toplumsal bilincinde edinemiyorsun. Buna varamıyorsun. Olmuyor. Çünkü herkes öyle davranıyor. Evet. Bir de Herkes öyle büyümedin, davranıyor. öyle yetişmedin. Burada anca böyle göre Evet. biraz daha. O Yani. da eğer kendini açmaya yatkınsan olur. Evet. Değilsen yine olmaz bu arada. Statükocucu biriysen, yani böyle İmkanı yok, konservatif olmaz. bir kafadaysan, Evet. yani bunları böyle Tanrı'nın verdiği şeyler gibi algılayan biriysen yol Ki kat burada edemezsin. da var onlar. Var. Evet. Burada da var. Evet. Yani 250 yıldır atalarından itibaren Kanada'da olup doğup büyümüş, burada doğup büyümüş, Kanadalı insan da bunu yapabiliyor. Böyle yapan var. Evet. Yani ben bildiğin Kanadalı hani kişilerle bunlara tanıştım. Ne sorular. Seni işte Evet. kategorize ediyor seni. Sen Orta Doğu'dan geldin diyor. Yani Evet. kendi ülkende kızdığın şeyi burada savunan kişi durumuna düşüyorsun. Savunmak zorunda kalıyorsun ki hani yeter ki beni kategorize etmesin. Evet. Yani seküleritenin ne olduğunu mesela anlatmak zorunda kaldım ben burada birine ya. Kanadalı bir insana. Ya ben bunu diyorum sana, niye anlatıyorum mesela? Ama Evet. bunu anlatmak zorunda kaldığımı burayla ilgili başka sorunu anlattığımda Türkiye'deki insan, ya beğenmiyorsan dur o zaman. Ya arkadaşım beğenmemeyi bırak, ben bir de üzerine burayı düzeltiyorum. Evet. Senin bana destek olman lazım. Evet. Yani bak sen yapma. Algıyı değiştirmeye çalışıyorsun. Aynen öyle, ben algıyı da değiştirmeye çalışıyorum ki hani kendi adıma benim iletişime girdiğim, ben bütün kişilerle Yani senin kendini tanıtman lazım. Çünkü Aynen öyle. şöyle söyleyeyim, yani Türkiye şey gibi, yani Kanada'da farklı kafada insanlar var. Farklı yine bilinçteki insanlar var da Türkiye çok farklı. Yani Türkiye'de, yani İstanbul'da Kadıköy'de yetişen bir insanla, atıyorum Ağrı'dan gelen biri veya Doğu'dan gelen biri veya Batı'dan, Kuzey'den gelen biri, hiç şehrinden çıkmamış, üniversiteyi bile kendi şehrinde okumuş bir insan. Örnek veriyorum, yani bu insanların değer yargıları farklı, kafa yapıları farklı, her şeyleri farklı. Sen şimdi bu insanları işte kategorize edemezsin. Homojen bir yapı yok. Yok. Beğenirsin, beğenmezsin. Ve Türkiye'de direkt dikte ederek ve yargılayarak ayırma da var. Evet. Yani sen osun, sen busun, sen şusun demek de var. Evet. Dolayısıyla sen osun dediğin kişi evet ben oyum herhalde demeye başladıysa, o kişi bir de burada önce oradan kurtulacak, sonra buradakine kendini ispat edecek. Evet. Yani öyle bir misal veriyorum. Ben çocuğumun kreşinin yöneticisiyle bir sorun yaşadım. Evet.
öyle bir mail attım ki Çok net olman lazım. ben çok net yazdım ama kadın net değildi. Ben çok yazdım. Kadın hem bana ortalığı böyle biraz daha toparlamak için bir şey yazdı. Evet. Hem de şeyi hissedebiliyorsun. Kadın ilişkiyi tamamen kesti. Tamam, al çocuğunu git o zaman yapıyor. Hadi ya. Hadi. Hiç uğraşamam yapıyor. Şimdi bunu istemiyorsun. Ben aslında tavır olarak sert oluyor olmam, tarz olarak, üslup olarak sert olmam çözüm istemeyen bir insan olduğum anlamına gelmiyor. Ben yine çözüm istiyorum aslında. Ama öyle mi algılıyorlar? Ama onu öyle istiyor. Bu diyor ki, bu diyor direkt yani kaba saba takılıyor. Hani zaten kategorize etmeye çok meraklı. Diyor ki zaten Orta Doğulu bu. Öyle mi deyip düşünüyor? Çıkabilir işin içinden. Kanadalılar için çok kolay ki bu. Türkiye neredeydi? Orta Doğu'da mı? Bitti. Adam bunu söylüyor direkt. Evet. Yani bunu söyleme potansiyeli olan biri için bu düşünceler çok basit şeyler. Belki de bu senin kafanda kurduğun bir şeydir. Belki de öyledir. Belki de. O zaman beğenmiyorsam döneyim ben. Yani her sen öyle bir çıkarım yapıyorsun da. Ama ilişkisini kestiğini görebiliyorsun. Evet. Yani iş yerinde insan kaynaklarıyla Çok direkt ufacık bir sorun yaşıyorsun. sevmiyorlar anladığım kadarıyla. Evet, bak insan kaynaklarındaki bir personelle Onu bir sorun yaşıyorsun. kabalık olarak algılıyorlar. Ertesi gün insan kaynaklarında sorun yaşadığım personel tanıyor olabileceğim kişiler olarak LinkedIn'de önüme geliyor. O kişi benim listemdeydi. Çıkartmış beni. Hadi ya. Silmiş listesinden. Wow. Anlatabiliyor muyum? Yani bunları görebiliyorsun. Konflikt istemiyorlar yani. Aynen öyle. Bana gelme diyor bunlarla. Ama konflikt ama git review yaz. Onu yapabilirsin. Ben Ben bunu onu anlamıyorum. CRM olarak diyor. Ben şunu anlamıyorum yani konflikt olmadan nasıl bir şey çözeceksin? Hiçbir şey çözemezsin ama Yani zaten çözme gibi niyetleri yok. Çünkü her şeyin çok düzgün olduğunu düşünüyorlar. O yüzden zaten uğraşmıyorlar. Yani bu konuda böyle. Aynen öyle. Beğenmiyorsan dön. Evet. Serisine Bence de devam edeceğiz yine. Haksızlık arkadaşlar, böyle şeyler söylemeyin. Aynen öyle. Yaksızlık yapmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.